Herkese merhabalar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım kışlık hırka yapımını ayrıntı olarak anlatmaya çalışacağım. Yapımı çok kolay. Sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kapak resminde gördüğünüz hırkayı öreceğiz. Ceket şıklığında kullanışlı, sıcacık kullanacağınız bir model. Sizler de gerçekten kolaylıkla yapabilirsiniz. Yapımında kullandığım ipim Havai Kulüp. %100 koton, 100 gram ağırlığında, 200 metre uzunluğunda. Oldukça ekonomik bir ip. Tane 25 TL'ye sizler de sipariş verip getirtebilirsiniz. Arzu eden arkadaşlarıma alışveriş yaptığım sitenin linkine ulaştırabilirim. Kullandığım tığım ise 4 mm. Yayınıma başlamadan önce unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup büyümesine destek olursanız, beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar, hırkamızın yapımına başlıyoruz. Hırkamız 5 parçadan oluşuyor. Bir tane arka parça, 2 tane önlerimiz, 2 tane kol. Öncelikle arka parçamızı örüyoruz. Ördüğüm hırka beden ölçüsü 38 bedene uygun. Öncelikle arka parçamızı örüyoruz. Zincir çekiyoruz. Zincirlerimizi istediğiniz ölçüden 10-12 santim fazla zincir çekin. İpimi düğümlüyorum. Zincirlerimizi saymıyoruz. Zincirlerimizi bir tık büyük örüyoruz. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Fazla büyük de örmeyin, bir tık büyük olsun. Evet, fazla uzun zincirimi çektim. Fazladan kısmını keseceğiz. Üzerine ördüğümüz zaman örgümüzde küçülme oluyor. Bu nedenden dolayı zincirimi saymıyorum arkadaşlar. Bakın, ölçtüm, yaklaşık 66 santim. Son zincirimin üzerinden parmağımla tutuyorum. 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincirimi çektim. Tığımı ipimi aldım. Parmağımla tuttuğum zincir. Bakın. Bir tanesi ilmeğimin, bir tanesi tığımın bu tarafında. 2 tanesi tığımın üzerinde. Buradan ilmeğimi alıyorum. Örgümüzü bol örüyoruz. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi aldım. Aynı noktadan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. V şeklinde ördüm. Zincir çekmeden tığımı ipimi aldım. 1 2, bakın. 1 2 zincir atlıyorum. 3. zincirimin tek kanadı benden tarafı, 2 tanesi tığımın üzerinde. Buradan ilmeğimi aldım. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir, ipimi aldım. Aynı noktadan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Örgümüzü mümkün olduğunca bol örelim. Tığımı ipimi aldım. 1 2 2 zincir atladım. 3. zincirimin tek kanadı benden tarafı, 2 kanadı tığımın üzerinde. Buradan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, aynı noktadan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan. Örneğimiz bu şekilde arkadaşlar. İstediğiniz ölçüden 4-5 santim fazla örneğinizi yapın. Örnekleriniz çift sayıda olsun. Evet arkadaşlar, son örneğimi yapıyorum. Son örneğimi yaptım. Son olarak bir tane tek ikili trabzan örüyorum. Zincir çekmeden tığımı ipimi aldım. Bir zincir atlıyorum. Bir zincir sonrası. Buradaki noktaya bir tane tek ikili trabzan yaptım. Örneklerinizi çift sayıda yapın. Ben 30 tane yaptım. 2'ye böldüğümüz zaman 15 olacak. Eşit sayıda ön parçalarımızı yapıyoruz. Örgümü ölçüyorum. 57 santim. İstediğiniz ölçülerden 4-5 santim fazla örgünüzü yapın arkadaşlar. Daha sonra üzerine ördüğünüz zaman
Örgünüzde küçülme olacaktır. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Bakın. V şeklinde ördüğümüz örneğimizin orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Aynı noktadan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan. V şeklinde örüyoruz. Zincir çekmeden sıradaki V şeklinde ördüğümüz örneğimizin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. İkili trabzan, bir zincir, aynı boşluktan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan. İkinci sıramızda bu şekilde ilerleyelim. İkinci sıramın sonuna yaklaştım. Son örneğimi yapıyorum. Evet, son örneğimi yaptım. İpimi aldım. Bakın trabzanımızın tepe boşluğu değil. Hemen bir sonraki zincirimizin üzerinden. Buradaki noktadan ilmeğimi alıyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine V'lerimizin orta boşluklarından ilmeğimizi alıyoruz. İlmeğimi aldım. Bir ikili trabzan, bir zincir. Aynı noktaya tekrar ikinci ikili trabzanımı yaptım. Yine V şeklinde örüyoruz. Sıradaki örneğime geçtim. Bir ikili trabzan, bir zincir. Aynı noktaya bir ikili trabzan. Üçüncü sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sıramın sonuna yaklaştım. Son örneğimi yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Trabzanımızın tepe boşluğuna değil, sıradaki zincirimizin üzerine. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Örgümü tekrar ölçüyorum. ...52 santim. 5 santim küçülme olmuş. O zaman zincirimi keseceğim. Bakın 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin üzerinden kesiyorum. Buradan ipimi çektim. Bu şekilde örneğimiz çok kolay. Sizler de yapabilirsiniz. Omuz üzerine kadar örüyoruz. Sabit örüyoruz. Kol için herhangi bir işlem yapmıyoruz. Üç zincir çekip dönüyoruz. Bakın. Orta boşluktan ilmeğimi aldım. İkili trabzan, bir zincir. Orta boşluktan ilmeğimi aldım. İkili trabzan. Örneğimiz çok kolay. Sizler de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, arka parçanın tamamını ördüm. Kol için herhangi bir işlem yapmadım. Sabit ördüm. 42 sıra ördüm. Yüksekliğini ölçüyorum. ...52 santim. Örneğimiz çift yönlü arkadaşlar. Sıramda 30 tane örneğim var. Çift sayıda yaptığım için ikiye böldüğüm zaman 15 tane bu tarafta, 15 tane bu tarafta ön parçamızı yapıyoruz. Ön parçamın bir tanesini yaptım. Yine kol için herhangi bir işlem yapmadım. Yaka açılımı yaptım. 5 tane eksiltme yaptım. Bakın bu şekilde. Örneğimiz iki yönlü olduğu için ön parçalarımızı aynı şekilde örüyoruz. İkinci ön parçamı ördüm. Burada eksiltmemi 28. sırada yapmıştım. Burada yine 28. sırama kadar sabit ördüm.
Nasıl başlandığını arka parçamda göstermiştim. Eksiltme yaptığım noktaya kadar sabit ördüm. Eksiltme yapılışını göstereceğim. 28. sırama kadar ördüm. Bir zincir çekiyorum. Dönüyorum. 29. sıramızı öreceğiz. İlk trabzanın tepe boşluğundan tığımı ipimi almadan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğimin içerisinden geçirdim. Birinci kaydırmamı yaptım. Sıradaki örneğimin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. İkinci kaydırmamı yaptım. İki örneğin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Üçüncü kaydırma. İkinci örneğimiz bakın 1 2. Ortasından ilmeğimi aldım. Dördüncü kaydırma. 2 tane zincir çekiyorum. Üçüncü örneğimin orta boşluğuna bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi aldım. Sıradaki örneğimin orta boşluğuna bir ikili trabzan, bir zincir, aynı noktaya bir ikili trabzan. Bakın 1 2 3. Dördüncü örneğimin orta boşluğuna örnek yaptım. Bu şekilde örneklerimizi birebir yapalım. 29. sıramızdayız. ...29. sıranın sonuna yaklaştım. Son örneğimi yapıyorum. Kol tarafındayım. Bakın zincirimin üzerine batıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. 30. sıramızı örüyoruz. Yine örneklerimizi birebir örüyoruz. Son bir tane örneğimiz kalana kadar bakın. Buraya kadar örmeye devam ediyorum. Otuzuncu sıramın sonuna yaklaştım. Son bir tane örneğim kaldı. Eksiltme yapıyoruz. Tığıma ipimi aldım. Son örneğimin içerisinden ilmeğimi aldım. Yarım trabzan yaptım. İkinci de örmüyorum. 2 ilmeğimi tığımda bekletiyorum. Tığıma ipimi aldım. Bakın. İkili trabzan yapmıştım. Tepe boşluğundan ilmeğimi aldım. Tığımdaki 4 ilmeğimi 3 seferde boşaltıyorum. 1 2 3. Bakın. 1 2 3 4 tane eksiltme yaptım. 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. 31. sıramı örüyorum. Yine sıramızda eksiltme yapıyoruz. Sıradaki örneğimin orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. 5. eksiltmemi yaptım. Sıradaki örneğimin orta boşluğundan ilmeğimi aldım. Bir ikili trabzan, bir zincir, aynı noktaya bir ikili trabzan. Örneğimi yaptım. Bundan sonra sabit örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Otuz birinci sıramın sonuna yaklaştım. Son örneğimi yapıyorum. Zincirimin üzerine bir tane ikili trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekip 32. sırama geçiyorum. Sıramızda sabit örüyoruz arkadaşlar. Son örneğimize kadar ilerleyelim. Otuz ikinci sıramın son örneğini yapıyorum. Ve son olarak bakın başlangıç olarak sıramızın başında ikili trabzan örmüştüm. İkili trabzanımın tepe boşluğundan bir ikili trabzan örüyorum. 3 tane zincir çekip dönüyorum. 5 tane eksiltme yaptım. Bakın 1 2 3 4 5. Bundan sonra sabit örüyoruz.
32. sıramı tamamladım. 10 sıra daha öreceğim. Böylece arka tarafta ördüğüm sıra sayısı kadar 42 sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Yaka açılımını bu şekilde yapıyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. 10 sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, hırkamın ön parçalarını ördüm. Örgümüz çift yönlü olduğu için tek yönünde nasıl yaptıysak diğer yönde de aynı şekilde yapıyoruz. Bakın yerlerini değiştiriyorum. Hiçbir değişiklik yok. Ölçülerinden memnun olduğunuz ceketiniz veya hırkanız varsa ölçülerini ona göre yapın arkadaşlar. Ben ceket ölçüsüne uygun yaptım. Sadece biraz kısa yaptım. Kol yapımına geçiyorum. Kolun bir tanesini yaptım. Kol ucundan başlanıyor. Kenarlardan ufak ufak artırarak ilerliyoruz arkadaşlar. Bakın 15 tane örnek üzerinden başladım. Bir taraftan bu şekilde 6 tane artırma yaptım. Sizler kendi kol ölçünüze uygun şekilde artırmalarınızı yapabilirsiniz. İkinci kolumuzun yapımını beraber yapalım. İkinci kolumu 5. sıraya kadar ördüm. 5. sıradan sonra artırma yapacağım. Yine ceketin kol ölçülerine uygun yapıyorum. Sizler isterseniz 2. sıradan sonra da artırma yapabilirsiniz. 5. sıramın sonuna ilerliyorum. Yine örneklerimi yapıyorum. Sıra sonunda artırma yapacağım. Bakın son örneğimi yaptım. Tığıma ipimi aldım. Dönüşlerimizde hemen sıradaki zincirimizin üzerine ikili trabzan yapıyorduk. Bakın dönüş zincirimiz 3 tane. Tam ortadaki zincirimizin ortasından ilmeğimi alıyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. 15 tane örnekle başlamıştım. 16 tane örneğime yükselttim. 3 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Yine örneklerimizi tek tek yapıyoruz arkadaşlar. Altıncı sıramı örüyorum, 7. sıramı örüyorum, 8. sıramın sonunda yine artırma yapıyorum. 3. sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Örneğimi artırdığım sıra, bakın 1. sıra olarak sayıyorum. 2 ve 3. sıramın sonuna kadar öreceğim. Evet arkadaşlar, artırma yaptıktan sonra 3 sıra ördüm. 3. sıramı sonlandırmıyorum. Bakın bu tarafta artırma yapmıştım. Zincirimin üzerine artırma yaptım. 1, 2, 3. 3 sıra ördüm. Bu defa bu tarafta artırma yapıyoruz. Sürekli aynı yönde artırma yaparsanız örgünüz muntazam olmaz. Yine artırmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın orta zincire batmanız gerekiyor. Tam ortadaki zincirime batıyorum. İlmeğimi aldım. İkili trabzan, bir zincir, aynı noktaya ikili trabzan. Örnek sayım 17 tane oldu. Yine 3 sıra örüyorum. 3 zincir çektim, döndüm. Bakın artırma yaptığım noktanın örneğimin orta boşluğuna bir ikili trabzan, bir zincir, yine aynı noktaya ikili trabzan. Burada artırma yapmıştım. Yine burada artırma yaptım. 3 sıramı tamamlıyorum. 3 sıra ördüm. 3. sıramın sonundayım. Sonlandırmıyorum.
Bakın son artırma yaptığım nokta burası. 1 2 3. Üçüncü sıranın sonundayım. Üçüncü artırmamızı yapıyoruz. İsterseniz bu taraftan da sayabilirsiniz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. sıramda artırma yapıyorum. Artırma yaptığım sıraları birlikte sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. Bir bu tarafta bir bu tarafta artırma yapıyoruz arkadaşlar. Buralara dikkat edin. Tek yönde artırma yaparsanız kolunuzda dönme olabilir. Örgünüz muntazam olmayabilir. Yine artırma yapıyorum. Artırma yaptığım zaman orta zincirimize batıyoruz. Bakın orta zincirime battım. İkili trabzan, bir zincir, ikili trabzan. 18 tane örneğim oldu. 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Artırma yaptığım örneğimin orta boşluğuna bir ikili trabzan örüyorum. Bir zincir, aynı noktaya ikili trabzan. İstediğiniz orantıya ulaşana kadar artırmaya devam edin. Ben 6 tane artırma yapmıştım. Daha sonra ihtiyaç görmedim. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3 tane bu tarafta. 1, 2, 3 tane bu tarafta. Bir bu tarafta, bir bu tarafta. Bir bu tarafta, bir bu tarafta. Daha sonra istediğim genişliğe ulaştım ve sabit ördüm. Sizler de bu şekilde örebilirsiniz. Örgünüz bittikten sonra dikiş için uzun ip bırakın. Daha kolay oluyor dikişlerimiz. Örgümü tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, hırkamın ikinci kolunda yaptım. Her ikisi de hazır durumda. Tekrar kısaca baştan sizlere anlatayım. Kol ucundan başlıyoruz. 5. sıramıza kadar örüyoruz. 5. sıramızın sonunda artırma yapıyoruz. Artırma yaptığımız sırayı saymıyoruz. 3 sıra örüyoruz. Bu defa diğer taraftan artırma yapıyoruz. Yine artırma yaptığımız sırayı saymıyoruz. 3 sıra örüyoruz. 3. sıramızın sonunda tekrar artırma yapıyoruz. Bir bu taraftan bir bu taraftan artırma yapıyoruz. Tek taraftan artırma yapmayalım. İstediğiniz genişliğe ulaştıktan sonra artırma yapmadan sabit örüyoruz. Kol genişliği daha fazla ise ikinci sıranızdan itibaren artırmalarınızı yapabilirsiniz. Dikişlerimizin yapımına geçelim. Öncelikle beden bölgesini dikiyoruz. Hazırladım. Bakın bu şekilde dikiş için uzun ip bırakmıştım. İpimizin katını açıyoruz. Bakın arkadaşlar. Tek tarafıyla dikiyoruz. Dikişlerimiz belirgin olmuyor bu şekilde. Önceden hazırlamıştım. Buradan örneklerimizi birebir tutuyorum. İkiye böldüğüm ipim buradan dikişime başlıyor. Öncelikle buradaki noktaya sıkı dikiyoruz. İlk dikişimizi sıkı dikiyoruz. Başlangıç dikişimizi. Daha sonra örgümüzün tek kanatlarından dikiyoruz. Bakın örgümüzün tepe boşluğu, tepe boşluğu. Bakın tek kanatlarından dikiyoruz arkadaşlar. Hırkamızın düz yönü olacak. Dikişlerimizi muntazam dikelim. Atlamadan dikiyoruz. Tüm ilmeklerimizden dikişlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Bakın.
Arka yönü bakın bu şekilde. Tüm ilmeklerimizi tek tek dikiyoruz. Evet arkadaşlar, omuz üzerinden dikişimi yaptım. Diğer yönünde yaptım. İç kanatlarından da dikişimi yaptım. İç kanatlarından tekrar ipimin diğer yarısı, ikiye böldüğüm ipimin yarısı. Buradan da aynı şekilde dikiyoruz. Evet arkadaşlar, omuz üzerinin dikişlerini tamamladım. Bakın örgümüzle bütünleşti. Örneklerimizi takip edip dikerseniz örgünüzde kayma olmazsa dikişleriniz muntazam olur. Dikişlerde örnek kadar önemli. Omuz dikişlerini yapacağız. Bakın yaka bölümü bu tarafta. Bu şekilde açıyorum. İşaretleyicilerimi taktım. Kollarımızı öncelikle bedenimizle birleştiriyoruz. 15 tane örnekle başlamıştım. Sıramda 21 tane örneğim var. Önceden yerlerini belirledim. Bakın burası arkadaşlar tam orta noktası. Dikiş yaptığım yerle birleştiriyorum. Yine ipimin katını açtım. İkiye böldüm. Belirlediğim yerden dikişimi yapacağım. Hırkamızın yine düz yönü arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yine buradan dikişimi başlıyorum. Aynı şekilde ince bir dikiş yapıyoruz. Buradan işaretleyicinizi takarsanız daha düzgün dikersiniz. Bakın arkadaşlar bu şekilde dikiyoruz. İpimin yarısıyla dikiyorum bakın. Yine örgümün tek kanadından tutuyorum. Evet arkadaşlar, kolu birleştirdim bedenle. İpimi örgümün arasına geziyorum. Kesiyorum. Bakın omuz üzerine kolunu diktim. Kol kenarından dikişlerimizi yapacağız. Yine sıralarımı işaretledim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Kol ucundan dikişimize başlıyoruz. Yine hırkamızın ön yüzü arkadaşlar. Bakın. Önceden işaretlerinizi takarsanız dikişinizde kayma olmaz. Buradan dikişimi yapıyorum. Kol ucundayım. Bakın arkadaşlar.
Yine aynı şekilde dikiyoruz. Sıramızı yine takip ediyoruz. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Tek kanatlarından dikelim. Dikişimiz muntazam olsun. Kol altına kadar bu şekilde ilerliyor. Evet arkadaşlar, kol altına kadar kolumun dikişini yaptım. Bakın bu şekilde. Şimdi yan tarafını dikeceğiz. Yine aynı şekilde dikiyoruz. Bu şekilde sıramızı takip ederek dikişimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar, hırkamın tüm dikişlerini yaptım. Hırkamız bu şekilde, bakın. Kenar tığlaması yapacağız. Sol tarafı yaka köşesinden başlıyorum. Bakın buraya tığımla batıyorum, ilmeğimi alıyorum. İpimi sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi aldım. İlk boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Tekli trabzan yaptım. Tığıma ipimi aldım. Bakın örgümüzün birleşme noktası. Buradan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Tekli trabzan. Buradaki boşluğa geçiyorum. Tekli trabzan. Örgümüzün birleşme noktası. Buradan ilmeğimi alıyorum. Tekli trabzan. Tekrar boşluğa. Tekrar birleşme noktasına. Bakın. Bu şekilde tekli trabzan örüyoruz. Köşeye kadar ilerliyoruz. Köşeye yaklaştım arkadaşlar, bakın. Örgümüz bu şekilde. Köşedeki boşluğa 4 tane tekli trabzan örüyorum. 1 2 3 4. Hırkamızın alt etek bölümü. Örneğimin orta boşluğundan alıyorum. Bakın buradan ilmeğimi aldım. Tekli trabzan. Zincir boşluğuna 2 tane yapıyorum. 1 2. Tekrar örneğimin orta boşluğuna 1 tane yapıyorum. Zincir boşluğuna 2 tane yapıyorum. Örneğimin boşluğuna, orta boşluğuna 1 tane. Hırkamın etek bölümü arkadaşlar. Bakın bu şekilde sağ köşemize, ön köşesine kadar örmeye devam ediyorum. Evet, köşeye geldim. Sağ alt köşe. Yine köşede 4 tane yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane tekli trabzan.
Normalden biraz sık örün kenar tığlamalarını. 4 tane ördüm. Yine örgü sıra boşluğu, bakın. Buraya bir tane, zincir boşluğuna bir tane. Ön taraftayım. Sıra birleşme noktası, bakın. Buraya bir tane, zincir boşluğuna bir tane. Buradaki yakamızın köşesine kadar ilerleyelim. Evet, sağ ön köşemin sonuna geldim. Son olarak uç kısma bir tane tekli trabzanımı yaptım. Yakamızın çevresini öreceğiz. Burada derin öreceğiz arkadaşlar. Bakın, eksiltme yaptığımız için derin öreceğiz. 2 tane zincir çekiyorum. Tığıma ipimi aldım. Bakın, son ördüğüm tekli trabzanımın ara boşluğundan. Buradan batıyorum. İlmeğimi aldım. Tekli trabzanımı yaptım. İlk boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tekli trabzan. Örneğimizin orta boşluğundan ilmeğimi alıyorum. Tekli trabzan. Buradan buraya kadar videomu kesmeden sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bakın, ara boşluktan 2 örneğin ara boşluğu, örneğin ortası, bakın burada zincir var, buraya batmıyoruz. Burada derinden alıyoruz, biraz daha düzgün olsun. Bakın, zincirimiz var, örnek boşluğundan alıyorum. Yine burada zincirimiz devam ediyor. Örnek boşluğundan aldım. Yine zincirimiz var, örnek boşluğundan aldım ilmeğimi. Yine buradaki boşluktan aldım. Bakın, buradaki boşluktan aldım, örneğin ortasından. Buradaki boşluktan alıyorum. Ve buradaki boşluktan alıyorum. Düz ördüğümüz noktaya geldim. 10 sıra sabit örmüştüm. Sıra arasındaki noktadan ilmeğimi aldım. Boşluktan aldım. Buradaki kenarlarda yaptığımız gibi bir boşluktan sıranın birleştiği noktadan omuz dikişine kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Omuz dikişinin bulunduğu noktaya yaklaştım. Bakın, son boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tığıma ipimi aldım. İlmeğimi aldım. Tığımdaki ilmeklerimi boşaltmıyorum. Arka yöndeki nokta, bakın burası. Dikiş yaptığım yer burası. Buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Ense bölümündeyim. Örnek boşluğundan ilmeğimi alıyorum. 2 örneğin orta boşluğundan. Örnek boşluğundan 2 örneğin orta boşluğu. Bakın arkadaşlar, bu şekilde. Yine dikiş yaptığım noktaya kadar ilerliyorum. Evet, omuz dikişi yaptığım yere geldim. İpimi aldım. Örnek boşluğundan ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var.
dikiş yaptım ya arkadaşlar. Bakın karşıya geçtim. Ön parçamın bulunduğu noktaya geldim. Buradan ilmeğimi aldım. Tığımdaki 4 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Yine sabit ördüğümüz 10 sıranın bulunduğu yer arkadaşlar. Burasını yine bir boşluğa bir sıra arasında örüyoruz. Ve bu tarafta yaptığımız gibi aynı şekilde derinden ilmeklerimizi arıp sıramızı tamamlıyoruz. Yakamın uç köşesine geldim. Son boşluğa bir tane ve buradaki ara boşluğa bakın. Buraya bir tane. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Tüm çevresine bir sıra kenar tığlaması yaptım. Buradaki ipimi önce iğnemi takıyorum. Ve de sonra daha sonra iğnemi ipimi takıyorum. İpimi bu şekilde geziyorum. Ütüye dayanıklı bir ip arkadaşlar. Ütümü yapıp geliyorum. Sizler farklı iplerle ördüyseniz ütünüzü yapacak olursanız dikkatli olun. Evet arkadaşlar, ütümü yapmadan önce son olarak kol uçlarına bir sıra tekli trabzan ördüm. Böylece kol uçları daha düzgün oldu. Daha sonra ütümü ortası da yaptım. Sizler farklı iplerle örecek olursanız, ütü yapacak olursanız dikkat edin. Her ip ütüye uygun değildir. Ve daha sonra bu şekilde bağcıklar yaptım. Burgu ipten bu şekilde düğüm yapıp iplerimi örgülerimin arasından geçirdim. Ölçülerimi tekrar veriyorum. Genişliğini ölçüyorum. 52 santim. Yüksekliğini ölçüyorum. 52 santim. Bakın 36 santime kadar sabit ördüm ve daha sonra yaka açılımı yaptım. Yukarıdaki mesafeyi ölçüyorum. Yaklaşık 17 santim. Omuz üzerine ölçüyorum. Kol dikişi yaptığım noktadan ölçüyorum. 18 santim. Kol genişliğini ölçüyorum. 17 santim. Çok şık, gösterişli ve kullanışlı bir hırka oldu. Ceket görünümünde ördüğüm hırka 36 ve 38 beden hanımlar için uygun ölçülerde. Sizler de kendi beden ölçünüze uygun yapabilirsiniz. Yaklaşık 800 gram ip kullandım. Gördüğünüz hırkayı 38 beden mankenimizin üzerinde farklı açılardan fotoğraflarını hazırlayıp sizler için short çekimde yayınlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yorum yazmak istemiyorsanız bir emoji, bir çiçek bırakırsanız gerçekten çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Zaman ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.